Ben konuşmamı bir soruyla başlamak istiyorum. Kendinizin merak uyandırdığınızı düşünüyor musunuz? Sorular sorarak sınırları zorlamak, yeni deneyimlere açık olmak, zorluklar karşısında cesaretle durmak. İçimizde merak uyandıran her bir ses hayatımızı şekillendirecektir. Acaba bu TEDx konuşmasını ne kadar hakkıyla yapabileceğim? Merak, öğrenmenin itici gücüdür. En büyük faydası da budur. Yani bilgiye ulaşmanın yoludur. Bir konu veya kişiyle ilgili ne kadar çok soru geliyorsa, o konu veya o kişi o kadar çok merak uyandırmış demektir. Biz kolayı kaçmayı tercih etsek de çoğu zaman zor olanı daha çok severiz. Evet, bize sunulanı severiz ama bizi kışkırtan şey bize daha çok çekici gelmez mi? Şu yaşa kadar yaşadıklarımıza bakarsak, bize soru sorduran, bize merak uyandıran şeylerin peşinden koştuk. Biz bilgiye çok kolay ulaşıyoruz. Bu durumda bizim algılarımızı kapatıyor, araştırma duygumuzu köreltiyor, merak duygumuzu azaltıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Sosyal medya bile artık bize merak uyandırmıyor. Araştırmalara göre bizim sosyal medya odak süremiz sadece 3 saniye. Bizden bir kuşak öncesi bizi anlamakta güçlük çekiyor. Çünkü biz onlar gibi kaynak kitaplar ödev yapmadık. Sokağa çıkıp oyun oynamadık. Ya da 2 kanal televizyonlarda sabah kuşağı çizgi filmlerini izlemedik. Annemin dediği gibi, akvaryumdan çıkmalıyız. İşimiz çok zor. Bizi kışkırtacak dış etkenlere maruz kalıp, algılarımızı açıp, konfor alanımızdan çıkıp, bizde merak uyandıran konuları kendimiz arayıp bulmalıyız. Küçükken ne kadar çok şey öğrendiğimizi hiç düşündünüz mü? Şimdi yeni bir spor dalına başlamak ne kadar zor geliyor. Ama ben 13 aylıkken yürümeyi öğrendim. Yeni bir dil öğrenmek. Şimdi bu çok zor olsa da ben 2 yaşındayken hiç konuşmayı bilmiyorken sıfırdan bir dil öğrendim. Yeni bir enstrüman çalmak. Bu ilk kez yürümek kadar zorlu bir süreç olabilir. Ama ben hiçbir enstrüman çalmayı bilmiyorken evimdeki piyanonun tuşlarına basa basa piyano çalmayı öğrendim. Bu örnekleri çoğaltabiliriz tabii. İlk kelimemden sonrası, ilk adımımdan sonrası, bastığım ilk notamdan sonrası. Bizde merak uyandıran konular bir ağacın dalları gibidir. Bir soruyla başlar, arkasından dallanır, budaklanır, yüzlerce, binlerce soruya ve cevaba götürür bize. Bu bize merak uyandıran ve bizi heyecanlandıran, ilk soruyla başlayan ve devamında gelen soruların cevapları bizi müthiş bir başarıya götürür arkadaşlar. Bu soru isterseniz akademik olsun, isterseniz iş hayatınızda olsun, isterseniz de gönül ilişkilerinizde olsun. Az önce de bahsettiğim gibi merak, sabır, azim ve disiplinin kaçınılmaz sonucu başarıdır. Tüm hayatımız boyunca bize merak uyandıran konuları irdelemeliyiz. Araştırmalara göre bize merak uyandıran konularla ilgili edindiğimiz bilgiler hafızamıza çok daim muhafaza ediliyor. Pek çok iş insanı iş hayatında azimlerini, disiplinlerini, heyecanlarını kaybetmedikleri için başarılı olduklarını dile getirirler. Annem, kendisi benim en büyük rol modelim olur, iş hayatında kendisine başarıları sorduklarında başarılarını değil de başarısızlıklarını anlatır önce. Erkek egemen bir sektörde bir iş kadınıdır benim annem. Öğreteni çok az olmuş. İçindeki merak ve heyecan duygusu hiç eksilmemiş. Çok sormuş, daha çok öğrenmiş. Çok düşmüş fakat hep daha güçlü kalkmış. Bu merak duygusundan bazen kapılar yüzüne kapanmış, bazen ardına kadar açılmış. Şimdi onun çokça sorduğu nedenli nasıllı sorular anneme soruluyor çünkü artık o da merak uyandırıyor. Peki, biz nasıl merak uyandıracağız? Hani hep başka kişi ve konulardan bahsettik ya, biz nasıl merak eden olacağız? Bilgi dağarcığımızı güçlendirerek, kendimizin farkına vararak, her zaman değişim ve gelişim içinde olarak. Heyecanımızı yitirmeden, kaygılanmadan hayatımıza yön vererek, bakış açımızı değiştirerek ve güzel yönlerimizi parlatarak, sıradanlıktan sıyrılıp dikkat çekerek. Evet zor ama keyifli bir süreç. Fikirlerimiz, yaptıklarımız, söylediklerimiz, giydiklerimiz olumlu yönde değişirse bu değişiklikler çevredekilerimizin dikkatini çeker. Dikkat çekme neticesinde de kişiler üzerinde olumlu etki bırakırız. Bırakılan bu olumlu etki insanlarda merak duygusunu tetikler ve biz de merak uyandıranlar kısmına geçeriz. Merak uyandıranlar kendilerini daha iyi ifade ederler, daha iyi iletişim kurarlar ve daha rahat akıl yürütürler. Bence merak uyandırmak yeni bir akım olmalı. Hatırlıyor musunuz? Konuşmamın başında kendi kendime bir soru sormuştum. Acaba bu TEDx konuşmasını ne kadar hakkıyla yapabileceğim diye. Aklımdan başaramazsam ne olur düşüncesini çıkarmaya çalıştım.
acaba ne kadar yapabileceğim düşüncesi beni rahatlattı. Çünkü kaygı yerine merak etmek bana nefes aldırdı. Tüm hayatım boyunca bende merak uyandıran konuları hiç bıkmadan cevap veren ve içimdeki heyecanı hep canlı tutan anneme, öğretmenlerime ve sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.